Arda Güler'in Celta Vigo maçı performansı. Arbeloa'nın Arda Güler'le ilgili yaptığı talihsiz açıklamalar. Vinicius Junior'un maç sonu açıklamaları. AS gazetesi Arda Güler'in erken çıkarılmasını eleştirdi. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Bu video çok önemli dostlar. Lütfen bu video fazlasıyla destek bekliyorum. Hemen haberlere bir geçelim, sonrasında destek isteyeceğim. Vini, Manchester City mi? Biz muhteşem Real Madrid'i oyuna hükmeden, saldıran ve her top için mücadele eden takımı görmek istiyoruz. Biz de görmek istiyoruz. Taraftarlardan her zaman yaptıkları şeyi yapmalarını rica ediyoruz. Bizi desteklemelerini, bağırmalarını ve Bernabéu'yu rakip için zor bir stadyum haline getirmelerini. Onlarla birlikte çok daha güçlü hale geliyoruz. 2 tane daha stadyum dolusu adam olsa siz yine güçlü hale gelmezsiniz. Gençlik Akademisi'nden tüm çocuklara teşekkür etmeliyiz. Birçok sakat oyuncumuz varken elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak zorunda kaldık ve kulübümüzün doğum gününü taraftarlar için bu hediyeyle kutlamaktan daha iyi bir şey yok. Arbeloa'nın açıklamalarını bilerek almadım çünkü çok saçma aynı şekilde konuşmaya başlıyor. Aynı şekilde konuşuyor. Bizi delirtiyor arkadaşlar. Ve bugünkü yaptığı değişiklik ve yaptığı açıklama tam bir skandal. AS gazetesine de göz atacağız bu konuyla alakalı. Son birkaç gündür çok fazla maç oynadığım için bugün biraz yorgundum ama her zaman hazır olmalıyız. Ya bir tek sen yorgundun zaten. Bir tek sen koştun kardeşim, aynen. Arda ikinci golü kutluyor. Arda Güler'in burada ben golü kutlamasını da beklemezdim ama Arda Güler maalesef golü kutladı. Ya maalesef diyorum çünkü böyle bir tepki gösterme yok. Bazıları hani Arda Güler'i yanlış anladı falan diyorlar. Arkadaşlar yanlış anlaşılmalık bir değiştirme yok burada. Arda Güler pozisyonu incele diyor hakeme. VAR'ı incele diyor. Onu dedikten 2-3 dakika sonra Arda Güler oyundan alınıyor. Şok olduk. Tamamen bir şok. Ama Arbeloa ne yapmış? Burada kendisini övmüş. Arda Güler'i en çok ben oynatıyorum demiş. Detaylara geleceğiz. Bu sezon Avrupa Kupası dahil 5 büyük ligdeki oyuncular arasında tüm müsabakalarda en çok asist yapanlar. Kulüpler Dünya Kupası da dahil buna. 23 asistle Olise. İnanılmaz bir rakam. Arda Güler 15 ile 2. sırada. Bruno Fernandes 15 asistle 3. sırada. Arda Güler yükselmeye devam ediyor ama izin verilmiyor arkadaşlar. Harika oynamaya başladığı maçlarda oyundan alınıyor. Kesinlikle arkadaşlar mobbing var. Kesinlikle bir lobi var. Kesinlikle bir çete var. Bu işlere ilk başladığımda ben de inanmıyordum ama artık gözümle görüyorum ki çok kötü şeyler dönüyor Real Madrid'de. Haksızlık var, bu çocuğa ırkçılık var arkadaşlar. Ve gelelim beyni fonksiyonlarını yitirmiş Arbeloa'nın açıklamalarına. Diğer teknik adamların Arda'ya ne kadar süre verdiğini öğrenmek isterim. Arda'ya benim kadar güvenen kimse yok. Ona çok güveniyorum. Aynen, güvendiğin için altyapıdan senin öğrencin olan oyuncuyu Arda Güler'in yerine al. Durum 1-1 iken, Arda iyi oynuyorken 65'te oyundan çıkart. Karakter lazım sizlere. Sizlerin karakterleri yok. Uzunca bir açıklaması. Ve kim daha çok oynatmış Arda Güler'e ona bakacağız. Arda Güler'in oyundan çıkması ve tepkisi. Bu bir problem olup olmadığını bilmiyorum. Ya da maçları bitirmek için hala biraz eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Arbeloa hayır diyor. Dürüst olmak gerekirse sanırım Arda Güler'e benden daha fazla süre veren bir teknik direktör yok. Bunu öğrenmek istiyorum çünkü şüphelerim var ve bence yok. Buraya geldiğimden beri ona en çok güvenen antrenörün ben olduğuna inanıyorum. Bence o çok önemli bir oyuncu. Eğer Cesar Palacios'u oyuna alsaydım Arda'nın oynadığı rolü oynamaya ondan daha alışkın olduğunu düşünürdüm. Ama ondan çok memnunum. Bunu her zaman söyledim. Çalışma şekli, sahip olduğu kalite ve elbette devam etmesi, sürekli kendini geliştirmesi gerektiği için. Ve bugün hepimiz kazandık. Biz kazandık, sen kaybettin, sen bizim gözümüzden tamamen düştün. Sana saygım bundan sonra sıfır. Arkamda ne Real Madrid forması var ne de üstünde Real Madrid forması var. Görmek bile istemiyorum. Arda Güler'in bu bahtsızlığı, bu kadersizliği, yani şu denk geldiği insanlara bak. 3 tane kötü hocayla çalıştı. Xabi Alonso'yu da katıyorum buna. Evet, kim daha çok oynatmış ona bakacağız. Arbeloa Celta Vigo maçından sonra Arda'ya bu kadar süre veren hangi teknik direktör var dedi. İlk 10 maç. Xabi Alonso 770 dakika. Arbeloa ile 765 dakika. Üstelik Alonso Arda'yı oynattığında takımda Bellingham dışında eksik yoktu. Yani hiç sakat yoktu, kart cezalısı yoktu. Ve Arda o dönem daha çok yedek oyuncu konumundaydı. Ve buna rağmen fazla süre alıyordu. Buna rağmen Arda'ya ilk 11'de şans verdi. Bu yüzden hocadan gelen açıklama gerçekten çok talihsiz bir açıklama. İlk önce bir analizlere, verilere bak, ondan sonra konuş. En fazla süreyi arkadaşlar Xabi Alonso vermiş. Bu kadar basit. Kendi yaptığınla çelişiyorsun. Bunları söylemeye korkuyorsun. Büyük ihtimalle kendisini övmek için altyapıdan oyuncuları getirdim ve onlar maçı kazandırdı. Şansa bala bir tane gol attınız son dakikada. Asla güzel futbol yok sahada. Şansa bala kazanıyorsunuz. Penaltılarla kazanıyorsunuz.
Çok kötü performansınız var. Senin teknik hocalığın çok berbat bir durumda. Real Madrid'in yıldız dediğiniz oyuncuları berbat bir durumda. Trent Alexander-Arnold ilk golü Real Madrid'e bile isteye yedirtmiştir. İzlemediyseniz bir göz atın. Arda Güler bu takımın, şu anki takımın çok üstünde bir oyuncudur. Ve Arda Güler'in bu takımda 11 eksik olan bu takımda 65'te oyundan çıkmasını kabul etmiyoruz. Türk halkı olarak, Türk milleti olarak, içinde biraz Türklük barındıran bir insan olarak ben kabul etmiyorum. Buna karşıyım arkadaşlar. Sesimizi duyurmamız için lütfen sizden rica ediyorum. Bu videoya bir tane like atın abi. Hype hakkınız varsa sonuna kadar kullanın. Uzunca da yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Ve videoyu da sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Bu video herkesin önüne çıksın. Sizden ricamdır. Ben sesini duyurmaya çalışacağım. Sizler bana destek olduğunuz sürece. Arda Güler, Arbeloa'nın oyuncu değişikliği sonrasında güldü. Gülerek tepki gösterdi. Arda Güler yine oyundan alınan ilk oyuncu olmasını gülerek protesto etti. Mi dedi. Ben mi dedi. Gerçekten ben mi dedi ve alaycı bir şekilde gülümseyerek oyundan çıktı. Arda Güler Celta Vigo maçı performansı 65 dakika bir tane asist. Sonunda bir tane asist yapabildi ve La Liga'nın en çok asist yapan oyuncusu oldu Real Madrid'in de. Ve hala en skorer 3. oyuncusu Real Madrid takımının. Ona rağmen güvenmiyorsunuz. 51 kere topa dokunuyor, 38'de 32 pas isabeti, 2 tane gol pozisyonu yaratma. 9 son bölgeye pas, 3 müdahale, 4 top kazanma, 4 ikili mücadele kazanma, 3 savunma katkısı 7.8. Bu sezon La Liga'da yapılan asistler Arda Güler, korner mi demek istemişler. 9 tane asist. Tüm zamanların en büyük harika çocuğu Lamine Yamal 9. Evet, Arda Güler'in penaltı pozisyonu arkadaşlar. Bu arkadaş topa vurmadan önce Arda Güler'in ayağına vuruyor ve bu pozisyon penaltı. Arda Güler burada kendisini biraz geç yere bırakıyor. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyor bence bu pozisyon. Arkadaşlar burada net bir penaltı vardır. VAR uyuyor mudur acaba? VAR sistemi. Arda Güler'in penaltısı da gitmiştir. Bunu da konuşmak gerekir. Ve adamlar tabelayı da yanlış göstermişti. 90+50. 90 artı Real Madrid gol atana kadar. Valverde attı ve kurtardı. Atmasaydı neler konuşuyorduk neler. Belki de kovulmuştu ama City maçında güzel bir şamar yiyecekler bence. 5-6'lık olurlar inşallah. Elenmelerini istiyorum. Real Madrid'in kalecisi. City mi? Çok yüksek bir tempoya ihtiyacımız var. Taraftarlara ve onların Benfica maçında olduğu gibi en yüksek heyecan seviyesinde olmalarına ihtiyacımız var. Kendi sahamızda kesinlikle harika bir gece olabilir. Eminim kazanacağız. Kazanırsınız. Her zaman sen oldun Xabi Alonso 8.8. Arda Güler hep yeşil reytinglerle oynamaya devam ediyor ama her zaman da ilk çıkarılan o oluyor. Yani bu çocuğun kaderini siz açıklayın arkadaşlar. Var mı bir bilginiz? Ve sizlere soruyorum. Bu Real Madrid Manchester City'den kaç tane yer? Yorumlar kısmına yaz abi. Fabrizio Romano da bu haberi paylaşmış arkadaşlar. Oyuncu değişikliği ile ilgili haberi paylaşmış ve Arbeloa'nın saçma sapan açıklamasını paylaşmış. Ve AS gazetesine geçelim. Oyuncu, yani Arda Güler, oyuncu değil, ismini soy ismini yazacaksınız. Arda Güler, Malbeloa tarafından oyundan çıkarılmaktan pek hoşlanmamış gibi görünüyor. Evet, hoşlanmayabilir, biz de hoşlanmadık. Görüntülerde açıkça görüldüğü üzere üzgün bir şekilde alaycı bir gülümseme ile sahayı terk ediyor. Baksanıza hemen alaycı gülümseme falan. Taraftarın önüne atmaya çalışıyorlar. Adam değilsiniz. Arda kızgın mı? Real Madrid'de yine aynı benden daha fazla süre veren var mı diyor. Yani kendisini övüyor. Yani Arda akıllı olsun diyor. Ona en çok süreyi ben verdim. Ayağını denk alsın diyor. Ya sen kimsin oğlum ya? Bu adam La Liga'nın en fazla asist yapan oyuncusu. Mbappe'ye en fazla gol attıran oyuncusu Arda Güler. Şampiyonlar Ligi'nde katarsak daha fazla asisti var. Ve sen gelmişsin kendini mi övüyorsun? Senin Arda'yı yalayıp yutman lazım. Anladın mı? Arda'nın kramponlarını at bu takımda. Şu anki 11 eksikle. Sahaya fırlat Arda'nın kramponunu. 90 dakika sadece kramponu oynar. Yazıklar olsun size. Evet, AS gazetesinin Arda ile ilgili yaptığı haber. Arda Güler bu değişikliğe sinirlenerek ben mi dedi dostlar. Oyuncu demeyin şuna. Arda Güler Malbeloa tarafından oyundan çıkarılmaktan pek hoşlanmamış gibi görünüyordu. Televizyon görüntülerinde alaycı bir gülümsemeyle sahadan koşarak uzaklaştığı görülüyor. Çok sinirlenmişti Arda, haklı olarak. Arda Güler Celta Vigo maçında Arbeloa tarafından oyundan çıkarılan ilk oyunculardan biriydi. İlk oyuncuydu ve genç Türk yıldız bu durumu pek iyi karşılamamış gibiydi. Hatta sahadan ayrılması gerektiğini fark ettiğinde dudaklarından ben mi ifadesi dökülüyordu. Ardından birkaç kelime daha mırıldanıp alaycı bir gülümsemeyle koşarak uzaklaştı. Türk oyuncunun yerine oyuna giren Palacios ne yaptı mesela? Palacios Arda Güler'den daha mı efektif bir oyuncu? Onu alıyorsun. Sana yazıklar olsun. Palacios'a ulaştı ve yanından geçerken Arbeloa ile yaptığı gibi kibarca el sıkıştı. Arda
Malbeloa'yı görmezden gelerek geçti. İşte böyle elini falan sıkmadı. Şöyle çak yaptı geçti. Evet dostlar, videomuz bugün bu kadar olsun. Daha farklı haberler yapacağım. Arda Güler'in 90 dakika oynamak istediğini belirten videolar yapacağım. Böyle videolar üreteceğim arkadaşlar. Kafamızdan uyduracağız. Arda Güler'e biz de PR yapacağız arkadaşlar. Arda Güler 90 dakika oynamak istiyor. Buradaki durumdan rahatsız diye videolar yapacağım. Söz veriyorum. Sizlerin de desteğini bekliyorum bu videolara dostlar. Bu çocuğa mobbing yapılıyor. Arda Güler ne kadar da reddetse biz bunu görebiliyoruz dışarıdan. Sen de sessiz kalma Arda. Sessiz kalırsan senin tepene çıkacaklar. Ve bu haberlerin olduğu As gazetesindeki taraftarlar yorumunu diğer kanalımda paylaşacağım. Salih Dinyo TV kartlarda olur ve video sonunda o kanalımda çıkar. Orada Beşiktaş Galatasaray maçını da izleyeceğiz. Arda Güler'in maçlarını izliyoruz. Diğer oyuncularımızın maçlarını izliyoruz. Anlık maçı izleyerek tepki veriyoruz. Sizi o kanala da bekliyoruz. Taraftarların yaptığı yorumları, Arda Güler'e destek mi oluyorlar, Arda Güler'e köstek mi oluyorlar? Yabancı taraftarların yorumlarını derlediğim bir video olacak. Hepinizi o videoya da bekliyorum. O videoyu da akşam üzerine doğru paylaşmış olurum. Akşam 8'de de Beşiktaş Galatasaray maçını izleyeceğiz. Hepinizi o kanala da bekliyorum dostlar. Dediğim gibi bu videoya destek olmak istiyorsanız, hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkını kullanmayı unutma. Abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutma. Katıl üyeliği satın alıp süper teşekkür göndererek bizlere de destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.